Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumak'la Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önünde görmüş olduğunuz boyunluk modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Çok şık, çok güzel bir boyunluk. Şöyle önde böyle bir gül detayımız mevcut. Tam böyle yan kısma geliyor. Boynumuzun hemen yan kısmında olacak şekilde takıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın, açalım boyunluğumuzu. Şekilde şöyle bu kısmını da yine açıyoruz. Normalde bu şekilde. Şöyle ön tarafını da yine göstereyim. Böyle modelli, şeritli bir boyunluğumuz. Ölçülerimizi verelim size. Öncelikle boyunluğumuzun ölçülerini verelim. Şu kenar fırfır kısımları hariç şöyle ölçüyorum. 38 santimlik bir ölçüsü var. Şu iki kısmın arkadaşlar. Yani buradan buraya kadar 38 santimlik bir ölçümüz var. Şu orta fırfır hariç olan kısım. Fırfır dahilinde de 41 santimlik bir ölçümüz var. Bu şekilde şu uzunluğum, şu genişliğimiz de 12,5 santim. Şimdi bakın bunu böyle katlıyorum. Şu zincirlerimizden çekiyoruz fırfırlarımızı ve gül şeklini almasını sağlıyoruz. Daha sonrasında da bağlıyoruz arkadaşlar. Gayet kolay ve çok şık görünen bir model. Bunda kullanmış olduğum ipler her iple yapabilirsiniz. Bütün iplerle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle Kartopu Aksoft kullandım. 100 gram 250 metre özelliğinde, kodumuz da K313 kodumuz. Bir yumaktan işte bu kadar kaldı. Bir yarım yumaktan çıkıyor. Elinizde bir yarım yumak varsa yapabilirsiniz bunu. Tığ olarak da 8 numara 5 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlar. Malzemem bu kadar. Şimdi isterseniz modelimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızla da destek olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, modelimizin yapımına başlıyoruz. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. 70 tane zincir çektim. 70 tane zincirim benim 40 santime denk geldi. Bakın şöyle koyuyorum. Hiçbir esneme yapmıyorum. Şöyle dümdüz şekilde duracak. Ve ölçeceğim. 40 santime denk geliyor benim bu zincirim. Şimdi zincirlerimizi de çok sık çekmemeye çalışıyoruz. Şimdi şöyle size göstereyim. Nasıl zincir çektiğimi. Bakın. Düğümümüzü yaptık. Daha sonrasında bakın şöyle hafif uzatarak zincirlerimizi çekiyoruz. Çok sıkı çekmemeye çalışın, dediğim gibi bakın şöyle hafif esneyen bir zincirimiz olmuş oldu. Şimdi bunu neden 40 santim çektim? Şimdi öncelikle boynunuzun ölçüsünü almanız gerekiyor arkadaşlar. Boynumuzun ölçüsü, benim boynumun ölçüsü 36 santim. Bu boyunluğumuz ördükten sonra birazcık daralacak. Yani bir 3-4 santim kadar daralacak. O yüzden 36 üzerine 4 santim daha ekleyerek, yani benim boynum 36 santim, üzerine 4 santim daha ekleyerek 40 santimlik bir zincir çekerek başladım ki eksildiğinde 36-37 santime düştüğünde benim boynuma tam gelsin. Eğer ben ölçüm 36 santimlik bir zincir çekersem ördüğümde bu daralacak 4 santim kadar, o zaman benim boynuma olmayacak. O yüzden sizler de boynunuzun ölçüsünü alın. Kaç santimse 4 santim fazlasını zincir çekerek başlayın arkadaşlar. Hani bu da bir hatırlatma olmuş olsun. Şimdi bir üst sırayla devam edelim. Şimdi zincirimiz normalde şu şekilde döndürüyorum. Ters kısmını döndürüyorum. Bakın ters kısmını döndürüyorum. Burada şu şekilde bombeler var. Bakın şöyle ince bir tığ yardımıyla da göstereyim size. Daha net görürsünüz. Şimdi şöyle döndürdüğümüzde bakın burada bombelerimiz var. Bu bombeler üzerinde işlem yapacağız. Döndürüyorum. Bakın ilk bombemi alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne. İpimi dolamadan
Evet, tığımız biraz kalın olduğu için biraz ilk sırada zorlanabiliriz arkadaşlar. Burada böyle ince bir tığdan yardım alabilirsiniz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar bütün bu bombelerden alarak sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sık iğne yaparak geleceğiz. Evet, sık iğnelerimizi yaptık. Toplamda 69 tane sık iğnem oldu arkadaşlar. Şimdi döndürüyorum. Bir tane zincir çektim. Normal ilmeklerimize batarak, bakın her bir ilmeğime şu şekilde batarak sık iğnelerimi hazırlıyorum. Sık iğnelerimi arka kanatlarına batmıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğime bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. İkinci sırayı da sık iğne ile tamamladık. Şimdi şöyle bir tane zincir çektim, dönüşüm yaptım. Şimdi bakın. Burada sık iğne değil, farklı bir yöntem deneyeceğiz. Şimdi ilk hemen dibinden batıyorum karşıya. Şuradan çıkacağım. Bakın arka taraftan yanımdaki ilmekten çıkıyorum. Alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Tekrar buradan giriyorum. Bakın buradan girdim. Yanındaki ilmeğin, yani şuradan ilmeğin hemen arka taraftan öne doğru geliyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Tekrar batıyorum. Yanındaki ilmeğin, bakın arkadan, şöyle arkadan ilmeğimin arkasından şuradan çıkacağım. Ve sık iğne yapıyorum. Yine batıyorum. Yanındakinden önden çıkıyorum. Arka tarafta şöyle bir görüntü olacak. Batıyorum. Yan taraftan çıktım. Batıyorum. Yandaki ilmekten çıkıyorum. Batıyorum. Yandaki ilmekten çıkıyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldik neredeyse. Şöyle. Bu 69 tane ilmeğiniz hep olacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi en sondakine de bir tane batıyoruz buraya. Şöyle önce ince bir tığ yardımıyla açalım o kısmı.
69 tane sık iğne. Belki bu 69 sık iğneyi hep devam ettiriyoruz. Şimdi bir üst sıraya geçtik. Şimdi burada da yapacağımız işlem. Bakın şöyle arka görüntüsünü görüyor musunuz? Nasıl gözüküyor? Şöyle. Şimdi burada da bakın tığımı yine buradan işlem yapacağız. Tığımı örgümün arka yüzüne getiriyorum. Öne doğru geldim. Bakın tekrar gösteriyorum. Tığımı örgümün arka yüzüne getirdim. İlmeğimin içinden öne doğru geldim. Bu yandaki ilmeğimin üzerinden geçiyorum. Arkaya ipimi alıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Tekrar arkadan öne doğru geldim. Şuradaki ilmeğimin üzerinden geçiyorum. İpimi alıyorum. Ve sık iğne yaptım. Arkadan örneğimin arka yüzünden öne doğru geldim. İlmeğimin üzerinden tekrar arkaya gidiyorum. Ve sık iğne yaptım. Aynı yerden tekrar örgümün arka yüzünden geldim. İlmeğimin üzerinden geçiyorum. Ve sık iğne yaptım. Bakın tekrar buradan aynı yerden örneğimin arka yüzünden geldim. Bu yandaki ilmeğimin üzerinden geçiyorum arka tarafa. Ve sık iğne yaptım. Burada da bu şekilde yapıyoruz. Bakın aynı yönde şu çizgiler hep aynı yönde olacak. Ona dikkat ediyoruz. O yüzden bu şekilde çalıştık arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Sıra sonuna kadar geldim neredeyse. Bakın en sonda da yine batıyorum. Buraya bir tane normal, en sondakine bir tane batıyorum. Evet, döndüm. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bu sırada sık iğne yapacağız. Şöyle dibine bir tane sık iğne yapalım. Her birine bakın normal sık iğne yapıyoruz. Başta 2 sıra sık iğne yapmıştık. Burada da yine 2 sıra normal sık iğnelerimizi yapacağız arkadaşlar. 2 sıra. 2 sıra sık iğnesi yapıyoruz. 2 sıra sık iğne sırası yapıyoruz. 2 sırada şu tekniği uygulayacağız. Şimdi her bir ilmeğime bakın. Sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, 69. sık iğnemi de yaptım. Döndürüyorum. Yine bir zincir çektim. Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Yine sık iğnelerimizi batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Her bir sık iğneme bir tane sık iğne batarak devam ediyorum. Bu sırayı da gidelim, sonra örnekli sırayla, yani lastik gibi olan sırayla devam edeceğiz.
Evet, sondakini de bir tane yapıyorum ve döndürüyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bakın. Şimdi buradan bakın ön taraftan örgümün ön yüzünden giriyorum. Yandaki arka taraftan ilmeğimi şu ilmeğimin yanındaki ilmeğimden çıkıyorum. Tekrar bakın bu çıkmış olduğum yerden tekrar tığımı arkaya doğru yapıyorum. Yandaki ilmekten çıkıyorum ön taraftan. Aynı yerden tekrar örgümün arka yüzüne çıktım. Yandaki ilmekten geri geliyorum ön tarafa. Arka tarafa çıktım. Yandaki ilmekten ön tarafa geri geliyorum. Bu ilmeklerinizi de hep sayın arkadaşlar. Çünkü sıranın sonunda nereye batacağınızı anlayamayabilirsiniz. O yüzden ilmeklerinizi sayarak ilerlerseniz sıra sonlarında hata yapmamış olursunuz. O yüzden ilmeklerinizi saymanızda fayda var. Şimdi ben başlarken 40 santimle başlamıştım. Sizin kullanmış olduğunuz ip tığı farklı olabilir. 40 santim 69 zincirim 70 zincirim benim 40 santim yapmıştı. Sizin zincir sayılarınız farklı olabilir. O yüzden böyle sürekli sayarak ilerlemelisiniz. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Son ilmeğim. Şöyle göstereyim. Bakın burada da yine aynısını yapıyorum. Ve şu son ilmeğime normal batış yapıyorum. Döndürüyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi ikinci sıramızda yani buradaki ikinci sıramızda arkadan öne doğru gelmiştik. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bakın bir zincir çektim. İpimi dolamadım. Örgümün ilk hemen şuradan da yine işlemimizi yapacağız. Örgümün arka yüzünden ilmeğimden öne doğru geldim. Yandaki ilmeğimin üzerinden çıkıyorum ve arka taraftan çıktım. Burada bir tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar yapıyorum. Örgümün arka yüzünden geldim. Örneğimin, ilmeğimin, buradaki sık iğnemin yani üzerinden geçiyorum. Arka tarafa ilmeğimi aldım. En son kalmış olduğumuz yerden yapıyoruz. Bakın arkadan öne doğru geliyorum. Sık iğnemin üzerinden diğer tarafa geçtim. Ve geldim. Örgümün arka yüzünden geliyorum. İlmeğimin üzerinden geçiyorum. Arka tarafa ilmeğimi alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi sıra sonuna kadar yine bu şekilde geleceğiz arkadaşlar.
Şimdi sıra sonuna geldik. Bakın sıra sonunda yine aynısını yapıyorum. En sondakine de bir tane şu şekilde normal batıyorum arkadaşlar. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Şimdi sık iğnemizi yapıyoruz. Hemen şöyle dip kısmına sık iğnemi batıyorum. 2 sırada sık iğne sırası gideceğim arkadaşlar. Bu şekilde normal sık iğnemizi yapıyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir örgümüzü bir göz atalım. Şöyle bir koyalım. Bakın. Böyle güzel bir model oluşturmuş oldu. Şimdi 2 sıra yine sık iğne gideceğim. Daha sonra bu kısmı yapacağız yine. Buradaki uyguladığımız yöntemi yapacağız 2 sıra. Sonra tekrar 2 sıra sık iğne derken bu şekilde tamamlamış olacağız boyunluğumuzu. Şimdi kaç santim ve kaç sıra öreceğim. Ben öreyim. Hani kaç santim örmüşüm bunu sizlerle paylaşacağım. Şu genişliğim kaç santim olacak bunu sizlerle paylaşacağım. Örüp gelelim. Arkadaşlar ben boyunluğumda istediğim genişliğe gelene kadar ördüm. Şöyle şeritlerimizi öncelikle sayalım. Bakın şunlara şerit diyorum. Şu lastik gibi aldıklarımıza şerit diyorum. Bunlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şerit yapmışım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şerit yaptım. Bitirirken de yine 2 sıra sık iğne sırasıyla bitirdim. Şöyle göstereyim bakın. Başlarken burada 2 sıra sık iğne ile başlamıştık. Bitirirken de yine 2 sıra sık iğne sırasıyla tamamladım. Toplamda 12,5 santimlik bir genişliğim oldu arkadaşlar. Uzunluğumuzu da 40 santim olarak başlamıştık. Model kendini topladığı için şu anda 37 santim. Tam boynumuzun ölçüsünde. Benim boyun ölçüm 35-36 santim gibi arkadaşlar. Bu da tam hani boyun ölçüsüne göre düşmüş oldu. 40 santimle başlamamızın sebebi örüldüğünde birazcık eksilmesi, kendini toplaması modelin. O yüzden 40 santimle başlamıştık. Şimdi devam ediyorum. Evet. Şimdi şu kenarına gideceğiz bakın. Şu kenar kısmına gideceğiz. Artık bizim bu yan kısımlarla işimiz kalmadı. Bu kenar kısmına gideceğiz. Şimdi şöyle başlayalım. Şimdi bakalım. Bakın hemen şurada son ilmeğimizi buradan almıştık. Hemen buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonrasında da bir tane işaretleyici alıyorum ve bu ilmeğime takıyorum ki hangisi benim başlangıç ilmeğim bunu anlayabilmek için. Daha sonrasında bakın burada şöyle bu şeritlerimiz var. Bakın şunlar bizim şeritlerimiz. Hemen bu şeridin ortasına batıyorum ve bir tane sık iğne oluşturdum. Daha sonrasında şurada iki sıra sık iğne sırası gitmiştik. Buranın da yine ortasına batıyorum ve sık iğne oluşturdum. Bu iki şeritin ortasına batıyorum. Sık iğne oluşturdum. İki sık iğne sırasının hemen orta noktasına bakın. Tam iki şeritin orta noktası. İki sık iğne sırasının orta noktası. Tam orta noktalarını alıyoruz ve o kısımlara sık iğneler yapıyoruz. Burada da en son bakın en son sık iğne yapmış olduğumuz ilmeğimize bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi döndürüyorum. Evet, şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 zincirimizi çekiyoruz. Şimdi burada bakın
İlk yapmış olduğumuz sık iğnemiz var. Şu altta hani yapmış olduğumuz sık iğne ilk belli oluyor. Bunun içerisine 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 3. Geçiyorum yandaki sık iğnemi. Buraya da yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Yandaki sık iğnemi de yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bütün sık iğnelere 3'er tane trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde bir fırfır gibi böyle marullanacak. Hepsine sıra başına kadar hepsine yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın işaretleyicimizi taktığımız yerdeyim. Hemen bunu çıkaralım. Yine buraya da 3 tane trabzan yapıyorum. 3. Evet, döndürelim. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi yanındakine, bakın dibine değil yanındakine 2 tane trabzan yapacağım aynı yere. Yanındakine 2 tane trabzan yapacağım aynı yere. Yanındakine 2 tane trabzan yapacağım aynı yere. Bütün trabzanlarımıza, yani bütün ilmeklerimize ikişer tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Hepsine ikişer tane trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın sıra sonundaki ilmeğime de yine 2 tane trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2. Şimdi şöyle göstereyim. Hemen şu dip kısmına, şuraya bakın, trabzanın hemen dip kısmındaki yere bir tane sık iğne yapıyorum. Yine bir sık iğne değil arkadaşlar, pardon, kaydırma yapacağız. Kaydırmayla bağlayacağız. Bakın batıyorum ve içinden çıkarıyorum. Tekrar bir iki zincir çekiyorum. Bu sefer şu başlangıç noktasındaki, yani şu, bakın şurada ilk kenara dönerkenki yer bu kısım. Buraya da yine kaydırmayla bağlıyorum. Evet. Şimdi
28 santimlik bir zincir çekeceğim. 6. Bakalım kaç tane olacak. Bir 45 tane çektim. Şöyle koyacağım arkadaşlar. Bakayım kaç santim oldu. Bakalım. Zincirinizi de sayıyla çekin ki şu an 24 santim oldu. 45 tane çekmiştim. 50'ye tamamlayalım. 46, 47, 48, 49, 50 yapalım onu. Şöyle koyalım. Evet. 20, 25 oldu. ...60 tane yaptım. Evet, birazcık 55 tane olacak. 1, 2, 3, 4 ve 5. 55 tane zincir çekmiş olduk arkadaşlar. 55 tane zincirim sanırım 28 santime denk geldi. Evet. 55 zincirim benim 28 santime denk geldi. Burada ipimi kesiyorum. Bunu kestim. Evet. Şimdi bu zincirimizi şu kısımlarda iç alacağız. Bakın şöyle şurada ilk başlamış olduğumuz kenara gitmiş olduğumuz yerdeyim şu anda. Şöyle göstereyim. Bakın şurayı boş bıraktım. Şurada 2 tane iğnem var. Şuradan aldım. Bir tane bırakıyorum. İkinci sık iğnemi. Bakın arada bir tane sık iğne. Şurada sık iğnemi görüyorsunuzdur. Şu. Bunu bırakıyorum. İkincinin boşluktan alıyorum. Yine bir sık iğne bırakıyorum. İkinci sık iğnemi boşluktan alıyorum. Evet, yine bir tane sık iğne bırakıyorum. İkinci sık iğnemden tığımı alıyorum. Bir sık iğne bırakıyorum. İkinci sık iğnemden alıyorum. Bir sık iğne bıraktım. İkincisinden alıyorum. Evet. Bakın. Şimdi şöyle çektiğimizde bu kısım topluyor ve şöyle bir gül şeklini alıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Gayet güzel oldu. Şu şekilde. Böyle açabiliyoruz. Açabiliyoruz ve buradan şu şekilde çektiğimizde burası tam bir gül şeklini alıyor. Şimdi diğer tarafı da yapacağız. Şu dibindeki fazlalığı da şöyle bir düğüm yapalım. Evet. Şimdi diğer tarafı da aynısı gibi yapacağız arkadaşlar.
Bakın tam başlamış olduğumuz nokta. Hemen buradan zincirimizi takalım. Bir düğüm yapıyoruz. Evet. Yine buraya şöyle bir sık iğne yapalım. Bağlayalım. Evet. Şimdi aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Bakın burada şu iki tane şerite ortasına sık iğne yapıyorum. İki tane sık iğne sırasının tam ortasına yine sık iğne yapıyorum. İki tane şerite yine sık iğne yapıyorum ortasına. İki sık iğne sırasının ortasına sık iğne yapıyorum. Şeriti ortasına sık iğne yapıyorum. İki sıranın ortasına sık iğne. Şeritlerin ortasına sık iğne. Bu tarafta da yine aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Diğer tarafta ne yaptıysak burada da aynısını yapacağız arkadaşlar. Evet ve şu baştaki ilmeğimden de sık iğnemi alıyorum. Döndürdüm. 3 tane zincir çekiyorum. 2 3. Ne yapmıştık? İlk sık iğneme 3 tane sık iğne trabzan yapmıştık. 1 2 3. Yine yandakine de 3 tane trabzan yapıyorum. Yanındakine 3 tane trabzan. Tüm sık iğnelerimi 3 tane trabzan olacak şekilde örüyorum arkadaşlar. Şu ilk baştaki sık iğnemize de yine 3 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Burada niyeyse bir boşluk oluştu, ona bir bakayım. Evet, şuraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Şu sondakine de bir tane batıyorum. Evet. Şimdi döndürüyorum. 3 tane zincir çekiyorum yine. 1 2 3. Dibine değil, yanındakine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Yine bütün trabzanların tepelerine ikişer tane trabzan yaparak ilerliyoruz. Her bir trabzanıma 2 tane trabzan olacak şekilde ilerliyorum. Sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki son kalan ilmeğime de yine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve yine bakın hemen bunun dibindeki bu kısma kaydırmayla bağlıyorum. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Ve şu ilk baştaki kenara giderkenki sık iğne ile yine kaydırmayla bağlıyorum. Burada ipimizi kestik. Eğer ben burada zincirimi yaparsam, zincirimi içten geçirdiğimde bu kısımda kalacak zincirim. Ama benim bu tarafta, bakın şöyle, bu tarafta zincirim, bu tarafta. İkisinin de aynı hizada olması gerekiyor. O yüzden ne yapıyorum?
Diğer taraftan buradan bakın, burada ipimi kestim. Şuradan ipimi sabitleyerek zincirimi bu kısımda yapacağım. Nereden sabitleyeceğim? Hemen ilk bakın ilk şuradan sabitleyeceğiz. Çünkü bu kısımda bizim başlangıç noktamız. Kenarının başlangıç noktası. Şöyle. Tekrar bir sık iğne daha. Şimdi burada bir tane önce zincir çekelim. Tekrar aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ki bu kısım sökülmesin diye. Evet. Şimdi 55 tane zincirimi çekebilirim. Evet, 55 zincirimizi çektik. Şimdi burada aynı diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi bakın bir tane atlıyorum. Hemen ikinciye ipimi aldım. Bunları daha sonrasında şu arka kısımda yürüteceğiz. Şöyle yapayım, içine alayım onu. Evet. Şimdi bakıyorum yine. Bir tane atlayacağım. Bir sık iğne atlıyorum. Şunu atlıyorum. Buradan alacağım. Evet, yine bir tane atlıyorum. İkinciden alıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciden. Bir tane atlıyorum. İkinciden. Bir tane atlıyorum. İkinciden. Evet. Yine bunu da şöyle arka kısımda şöyle bir iki taneden alalım. Ön kısımda gözükmesin. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, yine çektiğimizde şimdi iki tarafı da aynı hizaya denk gelmiş oldu. Şöyle yapalım. Tersini çevirelim. Bakın şu şekilde katlayacağız. Evet. Gül şeklimizi aldı bile. Gayet güzel oldu. Bakın. Şöyle çok güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle çok şık, çok tatlı bir boyunluğumuz olmuş oldu. Umarım ben çok keyif alarak ördüm ve çok beğenerek ördüm. Umarım sizler de beğenerek örersiniz. Oldukça da kolay bir modeli var ve boyunda da çok şık duruyor. Güzel bir aksesuar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızla da destek olmayı unutmayın. Tıkladığınız bir nokta olursa mutlaka yorumlarda sorun. Cevaplamaya çalışırım arkadaşlar, elimden geldiğince. Yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.